Evet, ben 6 Şubat depremini Hatay'da yaşadım. O sarsıntının şiddeti halen hafızamda. O karanlık gecede yaşadığım duyguları kelimelere dökmek hiç kolay değil. İstanbul depreminden sonra oluşan bilgi karmaşası, korku iklimi ve tedirginliği görünce elimden geldiğince aldığım notları ve deneyimleri sizinle paylaşmak istedim. Şunu çok net öğrendim. Korkuyla değil, bilgiyle, korkmadan, doğanın gücüne hayran kalarak ona hazırlıklı yaşamak zorundayız. Bugün burada size tam olarak umutla yaşamak için konuşuyorum. Çünkü gerçek şu, depremden değil, bilgisizlikten ve ihmalkarlıktan ve özellikle üşengeçlikten korkmamız gerekiyor. Bunu herkes söylüyor ama en önemli konu gerçekten adım atmak ve sağlam olduğuna emin olduğumuz binamızda yaşamak. Türkiye bir deprem ülkesi. Bunu artık ezberledik. Ama ezberlemek yetmez. Anlamamız, içselleştirmemiz gerek. İstanbul'da da olabilir, Ankara'da ya da hiç beklemediğimiz bir kasabada. Çünkü fay hatları sınır tanımaz. Unutmayın, Japonya'da ve diğer bazı gelişmiş ülkelerde 7 üzeri büyüklüğündeki depremlerde bile sıfır ölüm olabiliyor. Çünkü onlar binaları sağlam yapıyor ve insanlar ne yapacağını biliyor. Biz de öğrenirsek korkmayız. Ama ısrarla korkutmaya çalışan bir kesim var ki işleri güçleri popüler olmak, uzman diye geçinen birçok insandan korku senaryoları geliyor, bir şeyler oluyor. Hani 6 Şubat depreminden sonra Hatay'ı defalarca yerden yere vurdular ama nafile bilim galip geldi. Hele ki öngörü pompalayanlar var ki Dolunay'da şu olacak, bu sallanacak, şu şehre dikkat, bu tarihte buraya dikkat defalarca uyarılar geldi ama hiçbiri tutmadı. Şimdi aynı senaryo İstanbul için işliyor. Ağzı olan konuşup korku yayıyor. Tek hedefleri ön plana çıkmak, merak ettirip bu korku ortamında prim yapmak. O zaman soralım. Yıllardır tutmayan bir sürü öngörünüz var, tespitiniz var. Ne oldu onlara? İşte bunu hiç kimse sormuyor. Ya da 300 öngörüm, 500 öngörüm vardı, hiçbiri tutmadı diye kendilerini de ifşa etmezler hiçbir zaman. Yüzlerce sallama uyduruk öngörü içinde biri tutunca da anında bu tutturdu diye saygı gören var. Ben de, sen de, küçük çocuk da burada deprem olacak dese tutma olasılığı zaten var. Deprem ülkesindeyiz. Mutlaka bir yerlerde oluyor ve olacaktır. Gerçek bilim insanlarının dikkatle yaptığı uyarılara özellikle kulak asmalıyız. Popülerlik amacıyla yapılan sansasyonel öngörüleri, komploları birbirinden ayırmak çok önemli. Deprem sadece dünyada değil, Mars'ta, Venüs'te, hatta Ay'da bile depremler oluyor. Yani deprem doğanın evrensel bir dili. Biz de doğanın bir parçası olduğumuza göre ona düşman değil, onunla uyumlu yaşamak zorundayız. Peki ne yapmalı? Sürekli korkarak mı yaşamalı? Hayır, çevreme sürekli söylediğim bir laf var. Depremden korkmayın, deprem sizden korksun. Ama en önemlisi her zaman hazırlıklı olmalıyız tabii. Bilgiyle hareket etmeliyiz. İşte burada asıl önemli olan soru şu. Deprem olacak mı? Sorusu değil tabii. Benim evim güvenli mi? Çalıştığım yer güvenli mi? Benim yapım ayakta kalacak mı? Hayatta kalabilecek miyim? Sevdiklerim güvendeler mi? Öncelikle bu soruları netleştirmek lazım. İnanın bundan sonra korku morku bir şey kalmıyor. Evet, işte bütün fark burada. Korkmak bizi korumaz ama hazırlıklı olmak korur. Evinizi, apartmanınızı mutlaka kontrol ettirin. Uzmanlara danışın. Yapınız sağlam mı? Bir mühendis gelip baktı mı? Zemine uygun mu? Projeye uygun yapılmış mı? Kağıt üzerinde değil, gerçekten bu yapı depreme dayanıklı mı? Bunları öğrenmek artık çok kolay. Yapı uzmanı ya da lisanslı bir yapı denetim firmasıyla binanızı detaylıca başında durarak kontrol ettirin. Birkaç çeyrek altını ya da kenarda köşede küçük bir birikiminizi feda edin. Bunu yapın mutlaka. Ekonomik durumunuza göre destek bulmaya çalışın. İşten geçtikten sonra o altınların bir anlamı kalmayacak. Ya pamukla beraber bizimle toprağa girer ya da sevdiklerimiz giderse o altınlar, birikimler hayat boyu içimize oturur. 6 Şubat depreminde İskenderun'da dışarıdan sapasağlam görünen çok iyi binaların bile kolonlarının çatladığını, yan yattığını gördüm. Dışarıdan maalesef anlaşılmıyor. Gündemden, fırsattan istifade eden iş bilmeyenlere değil, kesinlikle referanslı, adı sanı duyulmuş bilinen yerlere yaptırın. Hatay depreminde karşıma ne fırsatçılar çıktı bir bilseniz. Neyse, binanızı kontrol ettirdiğiniz ve sağlam çıktı ya da birkaç takviye gerekli. Hiç zaman kaybetmeden gerekli tadilatları yaptırın.
Her şey tamamsa binanız artık zaten güvenli. O zaman rahat olun. O binada gönül rahatlığıyla uyuyabilirsiniz. Bunu çok net şekilde 7.6, 7.8 ve 6.4'lük 3 büyük deprem geçirmiş binanın ne kadar sağlam olduğunu, yıkılmadığını canlı olarak gören biri olarak söylüyorum. Bakın 7 üzeri deprem olan Japonya ve daha nice yerlerde dev binalar o kadar şiddete bile sapasağlam duruyor. Sürekli de depremler oluyor. Deprem biter bitmez insanlar güvenle kaldığı yerden yaşamaya devam ediyor. Bu yüzden sizin de yapınız sağlamsa gönül rahatlığıyla başınızı yastığa koyabilirsiniz. Tabi eğer binada ciddi hasar, çatlaklar ve büyük bir hasar raporu yoksa. Bu endişeden vazgeçin ve gelecek neslin korkusuzca, endişe etmeden yetişmesini sağlayın. Evet, deprem korkutuyor, heyecanlandırıyor, tedirgin ediyor ama binanız sağlamsa güvendesiniz. Bunu aklınıza getirin ve depremin geçmesini bekleyin o anda. Sonra artışlarla yaşamaya alışmaya bakın. Arada heyecanlı birkaç şiddetli deprem de olabilir. Hemen dışarı çıkmaya da gerek yok. Eğer binanız sağlamsa, eminseniz. Artçı sarsıntılar sırasında içeride kalmak daha güvenli bile olabiliyor bazen. Hatay'daki deprem sonrası eve girdiğimde ardı arkası kesilmeyen artçılar oluyordu. Heyecanla lambaların sallanmasına, duvarlara bakıp izliyordum. Sağlam bir yapı en büyük güvencedir. Unutmayın ki dünyanın birçok yerinde depremler oluyor ve gerçekten güçlü yapılar halen ayakta duruyor. Gönül isterdi ki hiç kontrol etmeden sapasağlam yapılarda olduğumuzu bilerek yaşamak. Ama malum nedenlerden, acı tecrübelerden maalesef mümkün görünmüyor. Deprem anında ne yapacağız? Panik değil. Evet anlıyorum çok heyecanlı ve ürkütücü geliyor. Ama ilk aklımıza gelecek olan çök kapan tutun. Aklımdan çıkmayan yaşadığım önemli depremlerden bahsedip toparlayacağım. 1997 yılında lisedeyken Hatay'da 5.5 ile sallanmıştık. O anda tuvaletteydim. Lambanın sallandığını gördüm. Vay be yarın okulda konuşacak konu var diye düşünürken hızlandı ve elektrikler gitti. Hemen mutfağa koştum. Kibrit, mum arıyorum. Karanlıkta annemin dolma tenceresi hop ayağımın yanına düştü. Ne kadar saçma hareketler yapmışım. Hiç kimse bilgilendirmemiş, anlatmamıştır deprem gerçeğini. Deprem anında nasıl davranacağımızı aklımıza hiç kimse sokmamıştı maalesef. İstanbul'da deprem seminerlerine, tatbikatlarına katıldım tabii üniversite yıllarında. Okudum, öğrendim. Zaten yaşamışlık da var. İstanbul'da deprem beklentisi zaten hep var. Derken Avcılar'da öğretmenken depreme derste yakalandım. Öğrencilerime hemen çökün tutunun diye bir direktif yağdırmışım ki benim ne yaptığımı gören minik öğrencilerim aynı şekilde davranmıştı. Hepsi sıraların altına, yanına çöküp dediğimi yapmıştı. Gayet güven verici bir şekilde geçecek merak etmeyin diyordum. Arada öğretmenim ne oluyor diyen sesler vardı. Gayet özgüvenli şekilde merak etmeyin deprem oluyor geçecek diyerek moral depoluyordum. O anlar aklımdan çıkmayacak efsane bir görüntüydü. Ağlayan, zırlayan, panik yapan yoktu. Yüzünüzdeki ifade neyse çocuklar onu yaşar o anda. Tatbikatın önemini bir kez daha görmüştüm. Çünkü depremden sonra tatbikattaki gibi panik havasında koşturmadan öğrencileri hızlıca sıraya dizip dışarıya çıkmıştık. Deprem anında masa altına girin, bazanın kenarına çökün, kapanın, tutunun, başınızı koruyun, sağlam bir nesneye tutunun, camdan uzak durun. En önemlisi deprem anında monteli de olsa dolaplardan, üzerinize düşme ihtimali olan ağır eşyalardan uzak durun. Koşmayın, merdivenlere, asansörlere yönelmeyin. Sarsıntı geçene kadar bulunduğunuz yerde kalın. Bu saniyeler hayat kurtarır. Depremle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Çünkü bu dünya, bu ülke bizim, bu doğa bizim. Kendimiz için, sevdiklerimiz için, çocuklarımız için, gelecek nesiller için korkuyla değil, bilimle, güvenle yaşamalıyız. Önlem almak, yapı denetimi yaptırmak, tatbikat yapmak bunlar basit ama çok fazla etkili adımlar. Ama en önemlisi güvenle inşa edilmiş yapılarda oturmak. Ben bir depremzede olarak söylüyorum ki lütfen bu bilgileri sadece duymakla kalmayın. Harekete geçin. Binanızı kontrol ettirin. Çocuklarınıza depremi öğretin. Korkularını geçirmek için öncelikle depreme siz kendiniz dayanıklı olduğunuzu hissettirin. Endişe, korku, panik onlara anında geçiyor. Ve bizim gibi hemen unutmuyorlar. Travmaya dönüşebilir, korkarak yaşayıp iyi oldukları konularda konsantre sorunu yaşayabilirler. Deprem gibi doğal bir gücün önlemlerimizle, bilgimizle üstesinden gelebileceğimizi aşılayın. Bu konuda sürekli onlara güven vermeliyiz.
Deprem olacak mı? Evet, ne zaman bilinmiyor tabii ki. Ama nasıl karşılayacağımız bizim elimizde. Korkuyla değil, hazırlıkla karşılamalıyız. Ben depremin ne demek olduğunu çok net, fazlasıyla yaşadım. Ama bir şeyi daha öğrendim. Depremin ardından umut da var, bilinç de var, güven de var. Bu videoyu izlediyseniz lütfen sadece kendiniz için değil, sevdiğiniz herkes için, aileniz, komşunuz, arkadaşlarınız için de paylaşın. Çünkü bilgi paylaştıkça büyür. Korku ise bu videoda olduğu gibi paylaştıkça küçülür. Gelecek nesile korku yüklemek yerine şüpheli olmayan güvenli binalarınızda yıkım olmayacağını bilerek doğanın bu gücüne hayran kalarak deprem anındaki saniyeleri atlatın. Doğada bütün canlılarda içgüdüsel olan ve bizim elimizde armağan olarak sunulmuş bilinç ve mantıklı hareket var. Unutmayın, deprem doğanın gerçeği olabilir ama kesinlikle yıkılmak değildir. Depremle ilgili aklınıza takılan ya da sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda her zaman bekliyorum.